Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Selamün aleyküm değerli dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuyla karşınızdayım. Temassız kredi kartı ve ayarları. Bütün dünya için geçerli. İstersen Almanya'da otur, istersen İstanbul'da otur, istersen İngiltere, istersen Amerika. Her yer için geçerli. Size nokta noktada bu videoda açıklayacağım. Neler yapmanız lazım, mağdur kalmayın diye. Özellikle son günlerde gündemde çok konuşuluyor. Bankacılık uzmanlarının yaptığı uyarılar var. Haber başlıkları dolaşıyor. Temassız kredi kartında bu ayarı yapmayan hayatının hatasını yapıyor gibi cümleler duyuyorsunuz, gazetelerde okuyorsunuz. Peki ne oluyor? Hangi ayar neden bu kadar önemli? Hep birlikte gelin bir detaylıca bakalım. Ne dersiniz? Biliyorsunuz artık çoğumuz kredi kartımızla temassız ödeme yapıyoruz. Ben de dahil. Ben aslında nakiti daha çok seviyorum ama yapıyoruz. Yani POS, post cihazına kartı yaklaştırıp birkaç saniyede ödemeyi tamamlıyoruz. Şifre bile girmeden bu teknoloji NFC denilen sistemle çalışıyor ve değerli izleyiciler şurada da dile getirmek istiyorum. Koronadan sonra aldı başını gitti. Virüs bulaşmasın diye kimse artık nakit para kullanmadı ve bizi bankalarda kredi kartına alıştırdı. Yani bu kadar basit. Kartınızın içinde küçük bir çip var. Terminalle kısa mesafede iletişime geçiyor ve ödeme anında gerçekleştiriyorsunuz. Biliyorsun şöyle tuttuğun zaman pat diye saniyede hesabınızdan kesiliyor. Bu dünyada ve Türkiye'de çok yaygın hale geldi. Çünkü hızlı ve pratik. Markette, benzin istasyonunda, kahveci kasasında hemen her yerde kullanıyoruz. Ancak bu kolaylığın bazı riskleri de var. Uzmanlar ne diyor? Son çıkan habere göre finans uzmanları temassız kredi kartı kullanıcıların banka tarafından otomatik belirlenen varsayılan ayarlarla kartlarını bıraktıklarında risk altında olabileceklerini söylüyorlar. Yani kartınızın temassız özellikleri aktifken günlük ve toplam temassız limitleri çok yüksekse kötü niyetli kişiler kartınızı bulduğunda veya çaldığında bu limitleri kullanabiliyor. Bu yüzden diyorlar ki bu ayarları kendi ihtiyacınıza göre mutlaka düzenleyin. Bu bir tercih değil, güvenlik açısından zorunluluk. Çünkü standart ayarlar genellikle geniş tutuluyor ve birden fazla işlem yapılmasına olanak veriliyor. Bu durum dolandırıcılara fırsat verebilir değerli dostlarım. Türkiye'de yeni limit düzenlemesi geldi. Ayrıca geçtiğimiz aylarda Türkiye temassız ödeme limitlerinde bir değişiklik yapıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kararıyla kredi ve banka kartlarında temassız ödemelerde şifre girilmeden yapılabilecek üst limit 1500 TL'den 2500 TL'ye yükseltildi. Yani artık kartınızı bankaya takmadan veya mobil uygulamada ayar yapmadan 2500 TL'ye kadar temassız ödeme yapabilirsiniz. Bu tüketici açısından bir kolaylık ama aynı zamanda kartınızı kötüye kullanabilecek kişiler için de daha yüksek bir rakam anlamına geliyor. Maalesef bunu bilerek hareket etmek gerekiyor. Neden bu ayarı yapmalıyız? Şimdi en kritik kısma gelelim. Neden bu ayar bu kadar önemli? İlk olarak sende temassız kart ayarları varsayılan bırakıldığında, kart çalındığında veya kaybolduğunda dolandırıcılar bu limiti kullanabilir. 1. Şifre kullanmadan. İkinci olarak her banka farklı limitler uyguluyor ve bu limitler kendi kontrolleri dışında değişebiliyor. Ayrıca bazı ülkelerde limitler tamamen kaldırılmak üzere, örneğin İngiltere'de contactless ödeme limitinin kaldırılması ve bankaların kendi limitini belirlemesine izin verilmesi gündemde. Bu da güvenlik kontrollerini daha önemli hale getiriyor ve değişiklikler kart sahiplerine ekstra esneklik sağlarken aynı zamanda ekstra dikkat gerektiriyor. Değerli izleyiciler, otobüste gidiyorsunuz. Adamın zaten elinde bazı bu kötü niyetli olan insanların o alet elinde, otobüs de tıklım tıklım doluysa geliyor artık senin cüzdanına yaklaştığı zaman o alete senden parayı çekebiliyor. Ama işte onun içinde özel cüzdanlar var. Onlara da bir göz atabilirsiniz.
bu sefer aktif olmuyor. Kartınız orada nasıl diyeyim yani onu okuyamıyor. Son yıllarda teknoloji geliştikçe dolandırıcılar da kendilerini geliştirdi. Temassız ödemeyle ilgili olmasa da NFC teknolojisinin zayıf taraflarından yararlanarak kart bilgilerini kopyalamaya çalışan saldırılar var. Hatta burada Avrupa'da bankomatlara değerli izleyiciler kartınızı içeri verdiğiniz yere özel bir alet takıyorlar. Sanki orijinal gibi gözüküyor ve bütün kredi kartın bilgilerini alıyorlar. Ufak bir kamerayla da maalesef şifrenizi okuyup ondan sonra istedikleri kadar para çekebiliyorlar. Dikkat, aman dikkat. Mesela bazı bu uzmanlar kötü niyetli kişilerin gizli cihazlarla temassız kartlardan bilgi çalmaya çalıştığını söylüyorlar. Bu risk belki çoğumuzun aklına gelmez. Ama temas mesafesi 4 santimetre kadar olduğu için kalabalık yerlerde bu tür donanımlara karşı da dikkatli olmalıyız. Biraz evvel otobüste dediğim gibi trende olur, otobüste olur. Yani insanların yoğun olduğu yerlerde sırada beklerken sana çarpar gibi yapar, bütün bilgileri alır. Bu riskler normal kullanımı engellemez ama bilinçli olmak lazım. Her zaman kartlarınıza sahip çıkın ve şüpheli durumlarda bankanızla iletişime geçin. Şimdi peki ne yapmalıyız? Şimdi gelin bu videonun en önemli kısmına bir bakalım. Temassız kredi kartınızda hangi ayarları yapmalısınız? Günlük toplam temassız işlem limitini düşürün. Yüksek rakam yerine ihtiyacınıza göre makul bir limit belirleyin. Günlük işlem sayısını sınırlandırın. Örneğin günde sadece birkaç temassız işlemi aktif bırakın. Yani 50 kere 100 kere değil. İhtiyacınız olduğu kadar yurt dışı veya uluslararası temassız ödemeleri kapatın. Yurt dışına zaten gitmiyorsan kapat. Gideceğin zaman açabilirsin. Tüm dünyadaki risk farklı olabilir. Anında bildirimleri açın. Her işlemden SMS veya uygulama bildirimi alın. Bu da çok mühim. Mobil uygulama üzerinden kart ayarlarını kontrol edin. Bankanızın uygulamasında bu ayarların çoğunu kolayca değiştirebilirsiniz. Bu ayarlar hem senin bütçeni korur hem de dolandırıcıların işini zorlaştırır. Unutmayın, bankalar her zaman sizi korumak zorunda ama senin de elini taşın altına koyman lazım. Sevgili dostlar, temassız ödeme teknolojisi bize büyük kolaylık sağlıyor ama bu kolaylık riskleri de beraberinde getiriyor. Sadece varsayılan ayarlarla kartını kullanan birçok kişi olabilir ama uzmanların uyardığı gibi bu ayarları mutlaka kontrol edin. Çünkü bir kuruş bile boşa gitmesin. Hem güvenliğiniz hem paranız sizin kontrolünüzde kalsın. Eğer henüz bankanızın mobil uygulamasında bu ayarları kontrol etmediyseniz bu video bittikten sonra hemen girin, göz atın ve gerektiğini düşünüyorsanız güncelleyin. Şimdi değerli dostlarım, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu video faydalı olduysa beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Murat.